Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Hocam, şimdi kadınlarda da erkeklerde de saç ekimi yapıyorsunuz. Bu saç ekimi yapıldığı sırada veya işte sonrasında komplikasyonlar oluyor mu? Bunlar nelerdir? Bize biraz bahseder misiniz? Bir uygulamada cerrahi varsa mutlaka komplikasyon vardır. Yani günümüzde Türkiye'de hatta dünyada başka yerde de var. Saç naklinde garanti gibi çok ciddi böyle yanlış bir takım söylemler var. Bu söylemlerde bulunanlar ya yeteri kadar ya da vaka yapmıyorlardır ya da hekim değillerdir. Çünkü eğer bir cerrahi bir uygulama varsa mutlak risk vardır. Ama saç ekimindeki riskler normal cerrahide yapılan risklerden biraz daha azdır. Niçin? Çünkü kanlanması daha iyidir. Ciltte çalışıyorsunuz, bir organ açmıyorsunuz, boşluk açmıyorsunuz. Komplikasyon oranı biraz daha azdır ama mutlak cerrahinin olduğu yerde komplikasyon olacak. Nedir bu komplikasyonlar? En basiti lokal anestezi için kullandığınız bir lokal anestezik maddeye karşı anafilaktik bir reaksiyon da gelişebilir. Veyahut da hasta perioperatif olarak verdiğiniz antibakteriyele karşı bir anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Eğer ki hazırlığını yapmamışsanız saç ekiminin hatta bütün cerrahinin önemli aşamaları hazırlık aşamasıdır. İşte bu hazırlık aşamasını önemsememişseniz, bunun hazırlık aşamasını ciddiye alıp araştırmamışsanız mutlak surette komplikasyon yaşama ihtimaliniz daha yüksektir. Örneğin kanama komplikasyonu vardır. İşte operasyon yapmadan önce hastayı iyice sorgulayıp artık kanama pıhtılaşma zamanını kontrol etmezseniz bu riski yaşayabilirsiniz. Hastanın özgeçmiş, soy geçmişini iyice incelemezseniz, hastanın kardiyolojik muayenesini yapmazsanız ameliyat sırasında çok ciddi komplikasyonlar yaşayabilirsiniz. Çünkü mesela çok basit bir örnek, lokal anestezide kullandığınız maddenin içinde adrenalin var. Eğer hasta aterosklerotik kalp hastalığı varsa, onunla ilgili bir sorunu varsa operasyonu ona bağlı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aslında saç ekiminde yaşanabilecek bütün komplikasyonlar hazırlık aşamasında büyük olasılıkla elimine edilebilir. Ama bunun dışında bizim elimizde olmayan, yani hiçbir şekilde önlemini alamayacağımız komplikasyonlar var. Mesela anafilaksi riskidir. Tabii. Evet, buradaki önemli nokta işte hekim olmanın avantajı bu. Komplikasyonları kontrol edebildiğiniz, komplikasyonları tedavi edebildiğiniz ölçüde bu işi yapacaksınız. Zaten hekim olmak bu demek. Oluşacak komplikasyonları tedavi edebiliyor anlamına geliyorsanız bu uygulamayı yapacaksınız. Günümüzde sizin duyduğunuz işte saç ekimi yaparken öldü, saç ekimi yapan şu oldu, bu oldu. Bunlar hekim dışı, aslında merdiven altı, legal olmayan yerlerde ya da legal olan yerlerde ama illegal insanlar tarafından yapılan bir takım operasyonlarda yaşanan komplikasyonlar sonunda ortaya çıkan kötü tablolardır. Ama eğer ki saç ekimi yapan hekim ise ve bu konuda deneyimi varsa ve bu komplikasyonları yönetebiliyorsa saç ekimi yapacak. Eğer ki komplikasyonları yönetemiyorsanız zaten saç ekimi yapmayacaksınız. Ama komplikasyon yok diye bir şey yok. Yani her ne kadar iyi olursanız olun hasta enfeksiyon yaşayabilir. Örneğin hastayı kabul ettiniz, aldığınız saçlarını kestiniz. Cildinde çok basit bir sivilce var, onu önemsemezseniz, oradaki bir bakteriyi alıp başka bir yere ekerseniz yaşayacağınız çok ciddi bir enfeksiyondur. Yani bir takım komplikasyonları biz kontrol edebiliyoruz. Kontrol edebildiğimiz komplikasyonda bir sorun yaşamıyoruz ama kontrolümüz dışında olan komplikasyonlarda hekim olarak müdahale edip hastaya gereken yardımı yapabiliyoruz. Aslında ön değerlendirmenin bile ne kadar önemli olduğunu burada. Aslında önemlisi ön değerlendirme zaten. Yani tabii ki mutlaka steril şartlarda yapacaksınız. Ameliyathaneniz steril olacak, orada bir enfeksiyon kapmayacak. Yapan, size çalışan, size yardım eden, size asiste eden hemşireleriniz ya da kim varsa yanınızda mutlaka steril kolarını çok iyi bilecek. Yaptığınız ameliyathane steril olacak. Kullandığınız bütün malzemeler nizami bir şekilde steril edilecek. Artık oluşacak bir komplikasyon sırasında her şey elinizin altında olacak. Hatta bununla ilgili çok ilginç bir anım var. Bir gün bir hemşire bana der ki, dedim hocam sen yanlış yapıyorsun. Çok ciddi anlamda ülke ekonomisine zarar veriyorsun, kendine de zarar veriyorsun. Çünkü operasyon başlamadan önce sanki her ameliyatta anafilaksi olacakmış gibi anafilakside kullanabileceğimiz atopindir, adrenalin, bütün malzemelerimizi hazırlayıp çekeriz, bekletiriz yanımızda. Ameliyat biter, biz bunları çöpe atarız. Bunu sürekli gören bir hemşire bunun yanlış olduğunu bana söylüyor. Niye yanlış olduğunu söylüyor? Çünkü o daha henüz anafilaksi görmedi. Eğer bir kere anafilaksi yaşasa yaptığının ne kadar doğru olduğunu anlar. İşte hekimlik bu demek. Yani siz oluşabilecek komplikasyonları öngörmeniz ve o öngöreceğiniz komplikasyon önlemini almanız. Hocam sterilite dediniz az önce. Mesela bazı saç ekim hastaları sürekli topik kullanıyor.
Bazısı peruk kullanıyor ve o Evet. peruğunu çıkartıp geliyor. Evet. O peruğun zamkı mesela deride ne yapıyor? Ya da o topiklerin siz ne kadar onu basit bir batikonla temizlemek var, onu fırçalıya güzel bir şekilde temizlemek var ki bu sterilitenin sesinden anlamayan bir teknikerin yaptığı bir iş Değil, asla ve asla değil. değil, Biri olmamalı altı çok- zaten. Evet. zarar Mesela son zamanlarda özellikle protez adı altında kullanılan bir takım hastalar çok ciddi saç ekimi talebiyle başlıyorlardı. İlk geldiklerinde ben de peruktan farklı sonuçta onu cilde yapıştırıyorlar. O yapıştırdığı yerde ve sökülmesi çok zor bir maddeyle yapıştırıyorlar. Evet. Onu temizlemek öyle kolay değil. Ben özellikle bu tip şeyi kullananlara diyorum ki 15-20 gün kesinlikle siz kullanmayacaksınız. Beni kullanmamış halde, yani siz bugün kullanıyorsunuz, yarın gel ameliyatınızı yapayım, öyle bir şey yok. 15-20 gün açık kalacak. Hatta öncesinden ben göreceğim. Bir enfeksiyon varsa, bir mantar varsa, öyle bir şey varsa onu tedavi için planlamamızı yapacağız. Ondan sonra saç ekimini düşüneceğiz. Hatta o yapıştırdıkları bölgenin biraz çukurlaştığı, Evet, derinin evet, biraz evet. inceldi ki Tamı da inceliyor Evet. sevgili hocam. Sadece yapışmayan değil. Cilde çok ciddi incelme oluyor ve cildin kanlanması azalıyor. evet, Cilt pörşmen kağıdı gibi oluyor ve Tabii. normalde saç ekimi yaparken grefti yerleştirdiğimiz bazen 4,5 bazen 5 milimetreye yerleştiriyoruz. Onlarda 6-6,5 milimetreye de yerleştirme gerekebiliyor. Çünkü kanlanacak alanı bulamayabiliyorsun. Hocam peki teknikle ilgili olarak ki bu özellikle siz bir hekim olarak bu işi yaptığınız için mesela dolaşım bozukluğuna sebep olmak, ciddi bir kanamayla karşılaşmak ki bu hematom da sonuçta bir anlamda saçın Evet. tutmasını engelleyen bir şey. Tabii ki. Biraz da bu detaylardan bahseder misiniz hocam? işte ameliyat sırasında işte hematom veyahut da kanama ihtimali. Sonuçta hastayı sorgularken aslında bunu öğreniyorsunuz aslında. Yani böyle bir ilaç kullanımı var mı yok mu? Çünkü bunu ısrarla soruyorsunuz. Bunu söylemese bile kanama pıhtılaşma zamanına bakıyorsunuz hastanız. Evet. Bunun yanında hastamız bir gün önce kanama pıhtılaşmasına bakıldı. Sabahleyin operasyon alacağım hastaya manuel olarak tekrar ben kanama pıhtılaşma bakıyorum. Çok önemli. Tabii. Ön kol 300'den mutlak bunu yapıyorum. Eğer ki kanama süresi beklediğimin üzerindeyse hastaya diyorum ki ben size diyet vereyim ya da siz bana söylemeniz bir ilaç mı kullanıyorsunuz? Ya da dün ne aldığınız gibi sorgulayıp o ameliyatı erteleyebiliyorum. Eğer kanama normalse ameliyat operasyonu alıyoruz. Ama bunları yapmanıza rağmen bazen kanama zamanla bağlı olmaksızın kanalları açarken garip bir şekilde hematom ya da cilt altı kanaması gelişebiliyor. Bu tip durumlarda ekim yapmadan önce o cildi ona göre hazırlamamız lazım. Bazen sıcak uygulamalar yapıyoruz, bazen drenaj yapıyoruz ve ondan sonra saç nakli yapıyoruz. Hatta bazı hastalarımızda o bölgeye ekim yapmadığım da oldu. Hastaya diyorum ki bu bölgeye küçük bir alandır, buraya ekim yapmayacağım. Bununla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz diyorum. 6 ay sonra tekrar ya da bir yıl sonra tekrar o küçük alana bir ekim yapıyorum. Bu çok nadir rastladığım bir şey. Şimdi 3 ya 4 tane hastam oldu. Özellikle bu vertex bölgesinde, total saç ekimi yapacağım vertex bölgesinde kanal açarken ciddi bir hematom gelişti. Yani sıcak uygulama yaptım, bekledim. Ona rağmen riskli gördüm o bölgeyi. O bölgeye ekim yapmadım. 6 ay sonra tekrar o bölgeye ekim yaptım. Hocam peki şanslıyız, sizin gibi uzman doktorlarla karşılaştık. Saç ekimi yaptırmak istiyoruz. Geldik, saç ekimimiz yapıldı, tedavi sürecimiz başladı. Yaptık ve artık o ekim süreci sonrasında bizi neler bekliyor? Neler yapmamız gerekiyor? Ne öneriyorsunuz o süreçte? Saç ekimi yapılan her hastaya saç ekimi kararı verildiği zaman önceden hastaya saç ekimi öncesi yapacağı şeyler ve saç ekimi sonrası dikkat edecekleri konusunda bir eğitim veriyoruz. Örneğin hasta bize geldi, sigara içiyor. Eğer hastamız sigara içiyorsa hastamıza şunu söylüyorum. Eğer operasyondan sonra siz 10 gün içinde sigara içecekseniz ya da operasyon yapmadan önce 48 saat öncesi sigara içecekseniz lütfen saç ekimi ise yapmayalım. Eğer ki sigara içecekse biliyorum ki dolaşım bozulacak ve greflerin tutma olasılığı azalacak. Bunun yanında operasyon sonrası örneğin belli bir süre denize girmemesi lazım. Saunaya, kaplıcaya gitmemesi lazım. Başını kaşımaması lazım. Spor yapıyorsa o sporu azaltması lazım. Veyahut da temas spor yapıyorsa, mesela futbol oynuyorsa 20-25 gün futbol oynamasını istiyor gibi bir takım önerilerimiz var. Operasyondan önce karar verdiğimiz hastanın operasyondan sonraki hayatını ve yaşam şeklini, nelere dikkat etmesi gerektiğini operasyon öncesi hastaya anlatıyoruz. Yani bunları operasyon bittikten sonra hastaya söylemiyoruz. Sürpriz olmasın Evet. diye. Hatta çok ilginç bir anım var onunla alakalı. Hastaya diyorum ki eğer sigara içecekseniz asla ve asla sigara içmeyeceksiniz. Hasta geldi, operasyonu yaptık, gitti. Saç derisini kapattım. 48 saat sonra saç deriyi bir açtım, cilt altında garip garip böyle
narkotik görüntüler var. Morluklar, Evet, siyahlıklar. evet. Aman Allah'ım dedim ya. Sigara nasıl içersin sen dedim. Ben içmedim sigara dedi. Bunlar nasıl oldu? Sonra öğrendim başka bir uçucu madde içiyor. Yani aslında hastayı hazırlarken hastanın kişiliğini çok çok iyi, karakterini çok çok iyi ve özgeçmiş, soy geçmişini çok iyi sorgulamanız lazım. Yani hastanın saç ekimi sonrası yapabileceği hataları tolere edebileceğiniz şekilde ya da o kurallara uyabilecek bir hastaysa kabul edeceksiniz. Yani saç ekimi hazırlığı çok önemli. Saç ekiminin operasyon kendisi çok önemli. Ama aynı oranda postop dönemindeki ameliyat sonrası bakımı da çok önemli. Bunlara dikkat edildiği Bunlar sürece- dikkat etmediği sürece mümkün değil. Başarılı olamazsınız. Bunun yanında saç ekimi sırasında cilt altındaki patolojiyi görüyorsunuz. Kanlanması mı bozuk, yağ dokusu mu fazla, yağ dokusu mu az. Sonuçta saç dökülmesinin sebep olabilecek bir takım faktörleri kendiniz görebiliyorsunuz. Bu durumda işte bunu ameliyat öncesi bilemiyorsunuz. Hastaya diyorsunuz ki şu kadar size PRP yapmam lazım, şu kadar mezoterapi yapmam lazım, şöyle bir tedavi yapmam lazım gibi bunları da hastaya mutlaka söylemek lazım. Yani hastaya saç ektiğimizde işimiz bitmiyor. Ondan sonra bir yıl içinde yapılacak bütün uygulamaları hastaya anlatıp ve ona bir ay bir takip yapmak gerekiyor. Cildi de beslemek lazım aslında. Gerekirse değil mi, yapması devamında? gerekiyor. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Efendim, bugün program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç'tı. Kendisiyle yine çok verimli bir sohbet geçirdik. Verdiği bilgiler için de tekrardan teşekkür ediyoruz.